İlk Sims oyunuyla 2000 senesinde tanışmıştık. Benzeri olmayan bir oyundu Sims. Adı gibi bir yaşam simülasyonuydu ve sim denilen sanal insancıklarımıza bir hayat kuruyorduk. Bu oyun fikri nasıl ortaya çıktı derseniz biraz daha gerilere 90'ların başlarına doğru gitmemiz gerekiyor. Will Wright isimli oyun dahisi 1987'de Maxis'i kurduktan sonra SimCity adında bir oyun yaptı. Bu oyun bir şehir kurma simülasyonuydu. Şehrimizin ihtiyaçlarına uygun binalar, yollar inşa edip şehirde yaşamın doğal akışında olmasını ve gelirlerin artmasını sağlıyorduk. Bazı doğal afetler de oluyordu. Hatta şehirde Godzilla benzeri bir canavar bile saldırıyordu. Onlarca farklı bilgisayar sistemi için geliştirilen bu ilk SimCity oyunu o kadar başarılı oldu ki Will Wright ve kurucusu olduğu Maxis firmasını oyun dünyasında zirvelere taşımıştı. Çok farklı ve yeni oyunların yapılmasının da yolu açılmış oldu böylece. Bunlar Sim Farm, Sim Earth, Sim Ant, Simcopter gibi şimdi aklıma gelenler bunlar. Başarılı veya ortalamanın biraz altında kalan oyunlardı. Özellikle Sim Farm'ı o kadar çok oynamıştım ki bu oyunların grafikleri şimdi dandik görünse de 90'lı yılları bu oyunlarla geçirmiş olanlar ne kadar keyifle oynadıklarını hatırlayınca şöyle bir durup iç geçirmişlerdir. Will Wright tüm bu sim oyunlarını geliştirirken aklında bir yaşam simülasyonu oyunu yapma fikri her zaman vardı. X projesi olarak adlandırdığı bu oyun tasarımı nasıl fikre dönüştü? Bu da çok ilginç bir olay. 1991'de Kaliforniya Oakland'da bir orman yangını çıkıyor. Yerleşim yerlerine yayılan yangında Will Wright'ın evi de yanmış. Evini bu halde gördükten sonra The Sims oyununu yapma fikri aklına gelmiş. 90'ların başında bu projeyi yayınlayacak birilerini bulamamış ama 1997'de Electronic Arts'ın Maxis satın almasıyla The Sims projesi de geliştirilmeye başlanmış. Yıl 2000'e gelince ilk Sims oyunu çıkmıştı. Eski oyunların çoğu deneysel yapımlardı. İşte bu senelerde başarılı yapımlarla karşılaşıyorduk. The Sims de bu oyunlardan bir tanesiydi. Oyuna başlayınca küçük bir kasabada sınırlı bir bütçeyle yer satın almak gerekiyor. İster hazır karakterlerle oynayabiliyorsunuz, isterseniz de kendi karakterinizi kurup kişilik özelliklerinden dış görünümünüze, kıyafetlere hatta çok farklı özelliklere kadar ayarlayabiliyorsunuz. Oyunun sloganı CD kapağında yazdığı gibi Build, Buy and Live. Yani inşa et, satın al ve yaşaydı. Oyunda bunların aynısını yapıyorduk. Paramıza göre bir arazi satın aldıktan sonra kurduğumuz karakter ya da karakterlerle burada oyuna başlıyoruz. Boş bir arazi alınca küçük de olsa bir ev inşa etmek gerekiyor. Yani bekar evi gibi tek oda bile yapabilirsiniz. İnşa modunda evin duvarları, yerleri, çatısı, boyası, her şeyi, kapısı penceresine kadar yani tüm kısımlarını geniş bir yelpazede inşa edebiliyorsunuz. Başlangıçta çok para harcamamak gerekiyor. Çünkü evin içine de ihtiyacımız olan eşyaları almak gerek. Yani yatak, buzdolabı, fırın ya da daha önemlisi tuvalet gibi temel ihtiyaçları karşılayacak eşyalar olmazsa bayağı sıkıntı oluyordu. Hadi yatak olmayınca kanepe varsa karakterimiz kanepede falan uyuyabiliyor ama tuvalet yoksa bir yere yapamıyorsunuz. Aslında git şu duvara işe falan demek olsa iyi olurmuş ama öyle bir şey de yoktu. Tuvaletini tuttuktan bir süre sonra salıveriyordu yere. Yerler batınca da temizlemek gerekiyordu. Yani böyle şeyler sıkıntı olduğu için tuvalet, banyo, lavabo şart. Aynı şekilde kanepe de yoksa uykusu son raddeye gelince düşüp bayılıyordu karakterimiz. Buzdolabını doldurmaya falan da gerek yok. Bir şey pişireceğiniz zaman seçiyorsunuz ve alırken paranız eksiliyor. Siz de pişirip yiyorsunuz. Yani bu kadar basitti. Alışveriş derdi gibi şeyler yoktu oyunda. Bu tür detaylar tabii oyun olduğu için birazcık kolaylaştırılmış. Oyunun en keyifli yönleri bu ev inşa etme, alışveriş ve diğer simlerle olan iletişimimizde ortaya çıkıyordu. Çok sayıda eşya satın alabiliyorduk. Müzik seti, bilgisayarlar, spor aletleri, sanatsal eşyalar vesaire. Aklınıza ne gelirse. Spor yapıp kuvvetimizi falan da arttırabiliyorduk. Yani bazı eşyalar kullandıkça özel yeteneklerimizi geliştiriyordu. Mesleğimizde bu özellikler seviye atlamamıza yardımcı olan şeylerdi. Oyuna ilk başlayınca işsiz oluyorduk ama gazeteden veya bilgisayardan kolayca iş bulup çalışıp para kazanabiliyorduk. Yani ne işte çalışırsanız çalışın kapınıza bir araba geliyordu ve korna çalıp sizi iş saatinde işe götürmek için bekliyordu. Arabayı kaçırırsanız tabii işe gidemiyordunuz ama bunu birkaç kere üst üste yaparsanız kovuluyordunuz. Oyunda bu tarz farklı ve komik detaylar vardı. Farklı yetenekler bulunuyor. Mesela satranç oynadıkça zekamız artıyor. Aynada konuşma pratiği yapınca veya yemek pişirdikçe, tamirat yaptıkça bu tür becerileri arttırabiliyoruz. Açlık, tuvalet, dinlenme, hijyen ve sosyalleşme gibi temel ihtiyaçları karşılayıp işe gidip gelerek para kazanıyoruz ve geçimimizi sağlıyoruz. Oyun bundan ibaret ama bunları yaparken o kadar fazla detay var ki bunlar oldukça keyif veriyordu. Bunların dışında diğer simlerle etkileşime girmek de önemli. Komşular bazen gelip zili çalıyor. İçeri alırsanız oturup sohbet ediyorsunuz. Veya ortak ilgi alanlarınız varsa birlikte bir şeyler yapabiliyordunuz. Yani gelenle dans bile edebilirsiniz. Veya flörtleşebilirsiniz. Hatta karşı cinsle ilişkinizi iyileştirince evlenebiliyorsunuz. Oyunda çocuk bile yapılıyordu. Çok da detaylara girilmiyor. Yani öyle bir seks sahnesi falan beklemeyin ama bu tür detaylar da vardı.
Çocuğa iyi bakmak gerekiyordu hatta. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam simler açlıktan ölebiliyordu. Oyunda doğrudan öldürme yoktu ama şöyle bir şey denemiştim. Odaya girdikten sonra inşa moduna geçip odanın kapısını duvar yapmıştım. Benim adam da orada aç susuz kalınca bir süre sonra ölmüştü. Hatta evin içinde vazo şeklini alıyor yani ölen kişi. Dışarı çıkarırsanız da mezar haline dönüşüyor. Mezar demişken mezarlık olan evlerde geceleri bazen hayaletler çıkıyordu. Oyun oynayalı 20 seneyi aşkın bir zaman olduğu için şimdi böyle size anlatırken aklıma geldi. Ben de şaşırdım. Oyunda o kadar çok detay vardı ki çoğu aklıma bile gelmiyordur şu an anlatırken. 2000'li yıllar tıpkı 90'lar gibi oyunların çok daha özgün olduğu dönemlerdi. Grafiksel anlamda da sürekli gelişmeler yaşanıyordu. The Sims bu dönemde çıkış yaptı ve hem keyifli oynanışıyla hem de tatlı grafikleriyle bizleri uzun süre oyalamıştı. Deneysel bir oyun olmasına rağmen Sims oldukça keyifli ve özgün bir oyundu. The Sims serisi yıllar boyunca yeni oyunlarla günümüzde de oynanmaya devam ediyor. Çok sayıda taklidi de yapıldı. Ben ilk Sims oyunundan aldığım keyfi nedense diğer hiçbir oyundan alamadım. Herhalde o ilk özgün yapımın verdiği hazzı alınca diğer oyunlar tekrar eder hissi vermiş olabilir, bilmiyorum ama The Sims oynadığım en keyifli oyunlardan biri olarak aklımdaydı ve sizlerle paylaşmak istedim. Abone olmak isterseniz olabilirsiniz, istemezseniz de olmayın. Yeni ve farklı videolarda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.